Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte çokça tükettiğimiz ve marketlere gittiğimizde asla almadan çıkmadığımız nuggetları evimizde hazırlayacağız. Kesinlikle bu tariften sonra asla bir daha dışarıdan nugget almayacaksınız. Evet, fazla kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Dilerseniz tarifimize geçelim. Evet, dilerseniz malzemelerimin sırası geldikçe sizlere tek tek sunayım. Kabımın içinde 1 kilo tavuk kıymam var. Hemen üzerine 2 diş ezmiş olduğum sarımsağımı ilave ediyorum. 2 tane orta boy yumurtamı ilave ediyorum. Yumurtanız büyük olmasın arkadaşlar. Orta boy olursa iyi olur. Ya da yumurtanız çok büyükse bir tane eklemeniz de yeterli olacaktır. Çünkü köftemizin cıvık olmaması lazım. Yoksa şeklini veremeyiz. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Dağılır. Evet, burada da 2,5 yemek kaşığı unum var. Hemen üzerine ilave ediyorum. Burada da baharatlarım var. 1 yemek kaşığı toz biberim, 1 tatlı kaşığı kekim, 1,5 tatlı kaşığı tuzum, 1 çay kaşığı da kimyonum var. Hemen onları da ilave edip yoğurmaya başlayacağım. Evet, şimdi etimizi en az 15 dakika yoğurmamız lazım. Yoğurma işlemimizi ne kadar güzel yaparsak nuggetlarımızdan da o kadar güzel sonuçlar alırız arkadaşlar, bilginize. Evet, tamam, yeterli. 15 dakikadır yoğuruyorum. Şimdi toparlayacağım ve nuggetlarımızın şeklini verelim. Evet, hemen bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Nuggetlarımın şeklini vermeden önce. Normalde nuggetımızın içinin beyaz olması lazım. Yani bu kadar kırmızı olmaması lazım. Ama ben öyle beyaz olarak sevmediğim için biraz toz biberini ben fazla ilave ettim. Sizler dilerseniz toz biberimizi 1 çay kaşığı da katabilirsiniz veya 1 tatlı kaşığı da. O zaman bu kadar kırmızı olmayacaktır. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi eldivenimi çıkartıp şeklini vermeye başlayacağım. Evet, dilerseniz şeklimizi vermeye başlayalım. Hemen böyle avucumun içine ıslatıyorum ki şeklini verirken avucumuza yapışmasın. Hemen böyle cevizden biraz büyük parça alıyorum ve avucumun içinde şu şekilde yuvarlıyorum. Ve diğer avucumun ortasıyla bastırıyorum. Bu şekilde hemen böyle yan taraftaki altına buzluk poşeti sermiş olduğum tepsimin içine ilave ediyorum. Tekrardan cevizden biraz büyük etimizden alıyorum ve avucumun içinde yuvarlayıp şu şekilde hafifçe bastırıyorum ve bu büyüklükte şeklimi veriyorum. Evet, hemen elimi tekrardan ıslatmak istiyorum. Evet, bakar mısınız? Elimi ıslatmadım ve şekil almadı köftemiz. Kesinlikle elinizi ıslatın. Evet, hepsini bu şekilde sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi üzerlerine bir buzluk poşeti geçireceğim ve dolabımın alt kısmında 2 saat dinlendireceğim. Çünkü nuggetlarımızın 2 saat kesinlikle dinlenmesi lazım arkadaşlar, bilginize. Evet, nuggetlarımız dinlendi. Hemen böyle karşıya alıyorum. Burada 2 tane yumurtam var. Tümüyle bu şekilde çırpacağım. Tavamın içine de 2 su bardağı yağımı ilave ettim ve yağımız da ısınıyor. Yağımız ısınırken biz de yumurtamızı çırpalım.
Evet, tamam, yeterli. Burada da 1,5 su bardağı galeta unum var. Evet, şimdi dilerseniz nuggetlarımızı pişirelim. Evet, yağımız tamamen ısındı. Şimdi dilerseniz önce nuggetlarımızı yumurtamıza, sonra da galeta unumuza batıralım. Tavamızın içine alalım. Ocağımızın altı orta ateşte olursa daha iyi olur. Çünkü neden derseniz yüksek ateşte olursa birden pişecektir ve o da içi çiğ kalır. O yüzden orta ateşte pişirirseniz daha iyi olur arkadaşlar. Evet, az önce de dediğim gibi önce yumurtamıza, sonra galeta unumuza batırıp yağımızın içine alıyoruz. Evet, şimdi altı da üstü de kızarana kadar pişireceğim. Evet, hemen ilk attığımızı kontrol edelim. Kızarmış mı? Evet, kızarmış. Döndürelim. Evet, sonraki attıklarımız biraz daha kızarsın. Çünkü daha yeterince kızarmamış. Evet, tamam. Kalanlarını da döndürelim. Şimdi çevirdiğim tarafı da bu şekilde kızarsın. Sonra servis tabağıma alacağım. Evet, hemen bir bakalım kızarmış mı? Evet, tamam, yeterli kızarmış. Artık servis tabağımıza alabiliriz. Yani o kadar güzel bir koku yayıldı ki mutfağıma arkadaşlar. Yani kokusu bu kadar güzelken bence lezzetine asla doyum olmayacak bir nugget tarifi oldu. O kadar söylüyorum. Evet, şimdi yine aynısı gibi önce yumurtamıza, sonra galeta unumuza batırıp yağımızın içine alıyoruz. Evet, böyle her tarafı gelecek şekilde galeta unumuza batıralım. Evet, şimdi ikinci nuggetlarımızı da bir önceki gibi altı da üstü de kızarana kadar pişireceğim. Hepsini bu şekilde pişirip bitireceğim arkadaşlar, bilginize. Evet, nuggetlarımız pişti. Sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim hepsini. Yani şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten de o kadar güzel oldu ki. Yani marketten aldıklarımızın tadıyla birebir ve kokusu da aynı arkadaşlar. Kesinlikle abartmıyorum. Sadece tek farkı başta da söylediğim gibi sizlere ben birazcık eti böyle beyaz sevmediğim için toz biberine fazla ilave ettim. Sizler dilerseniz bir tatlı kaşığı veya bir çay kaşığı ilave edebilirsiniz. Böyle beyaz görünümlü istiyorsanız nugget'ınızı. Onun dışında asla hiçbir farkı yok. Hem lezzet olarak hem koku olarak kesinlikle sizlere tavsiye edebileceğim bir nugget tarifi oldu. Evet, dilerseniz hemen böyle iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen böyle yakından göstermek istiyorum iç dokusunu da. Yani o kadar güzel bir nugget tarifi oldu ki kesinlikle üstüne bastıra bastıra söylüyorum arkadaşlar. Çünkü beğenmediğim hiçbir tarifimi sizlerle, takipçilerimle paylaşmıyorum. Gönül rahatlığıyla bütün tariflerimi deneyebilirsiniz. Eğer aklınıza takılan soru işaretleri olursa
Kesinlikle yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiği kadar açıklamaya çalışıyorum ve hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Evet, hemen böyle dilerseniz bir ketçaba batırıp tadına bakıp sizlere daha iyi bilgi vermek istiyorum. Evet, hakkınızı helal edin şimdiden. Yani 10 numara 5 yıldızlık bir nugget tarifi olmuş arkadaşlar. Lezzetine hayran kaldım. Tek başıma bile tüketebilirim, inanın ki, o kadar söylüyorum. Yani içi de asla kuru olmamış arkadaşlar. Yumuşacık bir iç dokusu var. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Bana da destek vermiş olursunuz. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyorum.